Merhaba, ben Ekin Tunçeli. Kadınım, 31 yaşındayım. Küt saçlarım var ve kahküllerim var ve saçlarımı yarım yukarıdan topladım. Üzerimde şu an pembe kayık yakalı bir tişört ve altımda kırmızı bir pantolon var. Şu an siyah perdeli bir performans odasındayım ve arkada gök mavisi oldukça büyük bir yastık silindir şeklinde ve bir de onun oldukça küçük hali var. Ben çağdaş dans sanatçısıyım. Aslında üretimleri dans, tiyatro, müzik olarak ayırmayı çok sevmiyorum. Yani sahne sanatları alanında aslında üretim yaptığımı söyleyebilirim. Yaklaşık 2015'ten beri yani 6 yıldır üretim yapıyorum. Üretimlerimde gündelik objeler veya hayatımızda çok aşina olduğumuz gündelik materyalleri kullanıp bunları farklı anlamlar yükleyerek kullanmak çok sevdiğim bir yöntem. Renk kullanmayı genelde çok seviyorum. Müzik üzerinden genelde üretimlerim gidiyor. Muhtemelen bu işe başlamamın kaynağı müzikal olduğu için olabilir. Bugün sergilediğim performans aslında benim 2019 yılında gerçekleştirdiğim bir performanstı. O zaman sadece küçük yastığı kullanmıştım. Aslında büyük yastığın işin içine girmesinin sebebi hepimizin yaşadığı hayatlarında büyük değişikliğe sebep olan pandemi oldu aslında. Yani her şey çok daha zorlaştı, her şey daha ağırlaştı. Performansın genelinden bahsedecek olursam, özellikle şu dönemde şunu çok fark ediyorum. Sanki her şeyi makineler yapıyor ve artık özellikle sahne sanatları alanında çok da gerek yok mu acaba? Biz insanların bu dünyadaki yeri ne? Makineler dünyayı ele geçirecek mi? Gibi böyle hep kaygılar olur ya. Onun üzerine düşündüğüm bir dönemdeyim şu an ve şunu fark ettim. Gerçekten bize özgü kalan hakikaten tek şey galiba o karar verme aşamalarımız, kararsızlıklarımız ve oradaki araflar. Çünkü makineye kodluyorsunuz, bir şey veriyorsunuz ve o yapıyor. Yani orada bir bizde olan boşluk anı, ya o anlamama halimiz var ya bizim böyle bir kaldığımız. Onu çok kıymetli ve çok bize özgü bulduğum için aslında bu performansı gerçekleştirdim. Bu performansın en temel çıkış noktası bu. Bilmeme, karar vermeme hali, serbest çağrışım hali aslında. Bir sanatçı olarak değindiğim konular hep cinsiyet üstü bir yerde. Daha doğrusu hep insan olmak, insanların sorunları üzerine. Karar verememek, kararsızlık, ne yapacağını bilmemek, genelde bunlar üzerine çok odaklandığım bir dönemdeyim ve bunun hiçbir şekilde herhangi bir cinsiyete ait olmayan kavramlar olduğunu düşünüyorum. Kişi olarak gündelik yaşantımda da bilmiyorum, belki şanslı bir background'dan geldim. Şanslı bir çevrede büyüdüğüm için insanları hiçbir zaman cinsiyetleri üzerinden tanımlamayı tercih etmiyorum. Benim için o kişi, karakteri, yaptıkları kıymetlidir. Tabii ki insan hakları üzerinde ve yaşadığımız coğrafya gereğiyle çok problemli noktalar var. Yani en basitinden sokakta yürüme, sokakta gezme, gece dışarıya çıkma bile konusunda eşit durumda değiliz. Buna söyleyebileceğim maalesef bir şey yok. Bir şey söyleyebilmeyi çok isterdim ama tek dileğim sosyal hayatımızda da kendi içimde düşündüğüm noktadaki eşitliği yakalamak diyebilirim. Sahne sanatlarının hem üretici olarak hem performansçı olarak çok çok içinde bulunan bir insanım ve 2020 Mart'tan itibaren hiçbir şey yapamaz olduk. Ve sanki sahne sanatları dünya üzerinden siliniyormuş gibi bir imaj ortaya çıktı. Tabii ki bu şartlar altında bir performans gerçekleştirebilmek bile benim için çok mutlu bir an. Yani bilmiyorum, ben zaten her zaman gösteri yapmayı ve düğün, dernek, bayram coşkusuyla karşılayan bir insan ve bu yokluğun içinde gerçekten çok iyi geldi. WoW İstanbul Festivali'ne de aslında bundan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bunun bir parçası olmak, hala işimi yapabiliyor olduğumu bilmek gerçekten çok iyi hissettirdi. Umarım seyirciler de aynı şekilde bu hislere sahip olabilirler.
Kıssadan hisse gibi olduğu için hiç mutlu değilim ama bu fikirlerimi paylaşmam gerektiğini de düşündüm. Artık makineler neredeyse her şeyi yapıyor, her şeyi. Yapılması söylenen her şeyi. Konuşabiliyorlar bile. Ama galiba biz insanlara özgü bir şey hala var. Denemek ve karar verememek. Gülümseme açık ağızlı gülümseme açık ağızlı gülümseme. Görünüşe göre gülmekte hala bizde göz kırpan gülümseme.